Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir babanın engelli kızlarına bir yuva kurma hikayesini anlatacağım. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Uçsuz bucaksız bir dünyanın uzak bir kasabasında güzel bir çocuk dünyaya gelmiş. Bu çocuğun adı Gündüz. Ailesinin tek çocuğuymuş. Allah onlara başka evlat vermemiş. Bu yüzden tüm ilgi ve sevgilerini ona vermişler. Ama Gündüz, oyun oynayacak kardeşleri olmadığı için hep bir hüzün taşırmış içinde. Babası, bu üzüntüsünü hafifletmek için elinden gelen her şeyi yaparmış. Böylece Gündüz, dertsiz tasasız bir hayata alışmış. Babası onun üzüldüğü her şeyi telafi edermiş. Ne istese geri çevirmezmiş. Gündüz'ün babası büyük bir tüccarmış. Tüm ticaret sırlarını ve inceliklerini bilirmiş. Aynı zamanda çok bilgeymiş. Sorunları çözme konusunda usta, güçlü ve sabırlıymış. Bu yüzden insanlar ona sadece alışveriş için değil, hayatlarındaki meselelerde de danışmak için gelirlermiş. Gerçekten de Gündüz'ün babası, Allah'ın ona bahşettiği bilgi ve hikmeti kimseye esirgemezmiş. Gündüz gençliğe adım attığında, babası onu yanına alıp işlere ve hayata alıştırmış. Hayatın sırlarını, insanlarla nasıl ilişki kurulacağını ona öğretmiş. Böylece Gündüz ileride kendi başına ayakta durabilsin istemiş. Gündüz, kasabanın diğer gençlerinden farklıymış. Yakışıklılığı, zenginliği ve görgüsüyle herkesin dikkatini çeker hale gelmiş ve babasından öğrendiği iş becerisiyle birlikte halk, Gündüz'ün bu hayatta en şanslı kişi olduğunu söylerdi. Çünkü dünyada dilediği her şeye sahip olmuştu. Kısa bir süre sonra Gündüz evlenmeye karar verdi. Kendine uygun bir kız seçti ve onunla evlendi. Eşiyle birlikte çok mutluydu. Evliliklerinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra İlk çocukları dünyaya geldi. Kızları son derece güzel bir bebekti. Adını Sümeyra koydular. Hayat mutluluk içinde devam etti. Bir süre sonra Gündüz'ün eşi ikinci çocuğunu doğurdu. Adını Sümeyye koydular. Ancak Sümeyye görme engelliydi. Bu, Gündüz'ün hayatında ilk defa hiçbir şeyin hafifletemediği bir üzüntü yaşadığı andı. Zamanla bu durumu yavaş yavaş kabul etmeye başladı. Ama çok geçmeden eşi üçüncü çocuğunu doğurdu. Adını Semra koydular. Fakat Semra duyma engelliydi. Bu durum, Gündüz'ün hayattan uzaklaşmasına, insanlardan kopmasına ve sosyal yaşamdan elini eteğini çekmesine neden oldu. Üzüntüsünü yenmek için içine çekildi. Gündüz'ün babası, oğluna toparlanması için zaman tanıdı. Ama Gündüz uzun süre bu üzüntüden çıkamadı. Halk, onun kızlarını sevmediğini söylemeye başladı. Bunun üzerine babası onunla konuştu. Her zamanki bilgece sözleri ve büyük zekasıyla Gündüz'ü ikna etti ve onu tekrar hayata döndürmeyi başardı. Konuşmamın sonunda Gündüz'ün babası ona şöyle dedi: "Artık sorunlarını kendi başına çözmeyi öğrenmelisin. Çünkü ben her zaman yanında olamayacağım. Ve unutma oğlum, insan istediği her şeyi başarabilir." Gündüz babasına, "Nasıl yani baba?" diye sordu. Babası cevap verdi: "Bunu zamanla öğreneceksin." Gündüz, babasının ne demek istediğini anlamadı. Anlamaya da çalışmadı. O sırada tek düşündüğü, kızlarının sorunlarını çözmekti. Böylece mutlu bir hayat sürebileceğine inanıyordu. Zaman geçti. Yıllar su gibi aktı. Gündüz yaşlandı. Kızları da büyüdü. Ancak hiçbirinin sorununa çare bulamamıştı. Üstelik yeni bir gerçekle daha yüzleşti. En büyük kızı Sümeyra, güzelliğine rağmen zeka açısından oldukça zayıftı. Buna karşın, görme engelli Sümeyye ve işitme engelli Semra, son derece zeki ve bilge kızlardı tıpkı dedeleri. Gündüz'ün babası gibi, ki o artık vefat etmişti. Tüm bunlara rağmen, Gündüz kızlarına iyi bir eğitim vererek onları hayata hazırlamaya devam etti. Kendilerine olan güvenlerini arttırmaya çalıştı. Onların eksik yönlerine odaklanmak yerine
güçlü taraflarını ön plana çıkardı. Çünkü biliyordu ki insanlar genelde sadece başkalarının eksiklerini görür. Bu da insan doğasının bir parçasıdır. Zaman aktı, yıllar geçti. Kızlar büyüdü ve evlilik çağına geldiler. Gündüz, sadece en büyük kızı Sümeyra'ya talip çıktığını fark etti. Diğer iki kızı, Sümeyye'nin kör olması ve Semra'nın sağır olması yüzünden kimse onlarla evlenmek istemiyordu. Bu yüzden Gündüz bir hileye başvurdu. Sümeyra'ya gelen tüm taliplere, önce küçük kızlarını evlendirmesi gerektiğini söyleyerek kızı vermeyi reddetti. Umar ki gelen damat adaylarından biri, arkadaşını ya da bir akrabasını küçük kızlarıyla evlendirmek istesin. Fakat bu şartı duyan her talip hemen geri dönüyor ve bir daha haber alınmıyordu. Gündüz bu oyunun işe yaramayacağını fark etti. Sonunda Sümeyra'ya gelen ilk uygun talibe evet demeye karar verdi. Nitekim genç bir adam gelip Sümeyra'ya talip oldu. Her ne kadar bu genç fakir ve uzun süre çalışamayacak kadar güçsüz biri olsa da, Gündüz bu evliliğe onay verdi. Bu karar, kasabadaki insanlar arasında şaşkınlık yarattı. Yine de düğün gerçekleşti. Bu evliliğin arkasında sadece Gündüz'ün bildiği bir amaç vardı. Ancak Gündüz, diğer iki kızı için hala içten içe üzülüyordu. Bir gün, yoksul, perişan ve çirkin görünümlü bir genç Gündüz'ün yanına geldi ve ondan borç para istedi. Biri Gündüz'e bu gence para vermemesini tavsiye etti. Çünkü bu genç, kasabada borç alıp ödememesiyle tanınıyordu. Hiç kimse ona borç vermek istemiyordu. Gündüz, bu sözlerden sonra tereddüt etti. Fakat sonra, babasının nasihatini hatırladı. Muhtaç birini asla geri çevirme. Bu yüzden Gündüz, genç adama istediği parayı verdi. Bir süre sonra, genç adam tekrar Gündüz'e geldi. Gündüz, onun borcunu ödemeye geldiğini düşündü. Ama genç, yeni bir borç daha istedi. Önceki borçları da bu sefer ödeyeceğine söz vererek. Gündüz yine kabul etti. Bu durum birçok kez tekrarlandı ve sonunda Gündüz bu borçları geri alamayacak hale geldi. Bunun üzerine Gündüz bir plan düşündü. Yoksul genci çağırdı ve şöyle dedi: "Size bir teklifim var." Genç cevapladı: "Buyurun efendim." Gündüz dedi ki: "Bana olan tüm borçlarını affedeceğim. Diğer tüccarlara olan borçlarını da ben ödeyeceğim. Ama bir şartım var. Kızım Sümeyye ile evleneceksin. Onu yalnızca düğün günü görebileceksin." Yoksul genç, şaşkınlıkla ama tereddütsüz kabul etti. İçinden şöyle düşündü: Gündüz neden böyle bir teklifte bulunuyor? Onun kızı, benim gibi birine nasıl razı olur? Ne yakışıklıyım, ne zenginim. Ama sonra mutlu oldu. Çünkü borçlarından kurtulacak, özgür bir hayat yaşayabilecekti. Düğün günü geldi. Gündüz, verdiği sözü tuttu. Ayrıca, fakir damat için bir ev de hazırlattı. Çünkü damat hiçbir şeye sahip değildi. Sümeyye, kocasıyla birlikte yeni evine taşındı. O anda damat, Sümeyye'nin kör olduğunu fark etti. Ve Gündüz'ün neden böyle bir teklifte bulunduğunu o zaman anladı. Çünkü kız onu asla göremeyecekti. Ama bu durum onu rahatsız etmedi. Çünkü artık borçsuzdu ve huzurluydu. Günler geçti. Gündüz karlı bir ticaret yolculuğuna çıktı. Dönüş yolunda, perişan halde bir gençle karşılaştı. Genç, parasını kaybetmiş, malları çalınmış, sahip olduğu her şeyi yitirmişti. Gündüz'den yardım istedi. Çünkü kaybolan para ve mallar onun değilmiş. Başkaları adına çalışıyormuş. Kazancını onlara vermek için uğraşıyormuş. Gündüz, gencin durumuna çok üzüldü ve onu yanında çalışması için geri dönüş yolculuğuna aldı. Bu genç, Gündüz'le çalıştıkça aralarında güven ve dostluk oluştu. Bunun üzerine Gündüz ona bir teklifte bulundu. "Küçük kızımla evlen, ben de senin borçlarını ödeyeyim." Genç, hiç düşünmeden kabul etti. Ama kızın sağır olduğunu bilmiyordu. Gündüz bir an düşündü. Acaba gerçeği ona söylemeli miyim?
Ve sonunda gerçeği açıkça söylemeye karar verdi. Kızının sağır olduğunu itiraf etti. Genç adamın yüzü biraz asıldı ama artık sözünden geri dönemezdi. Çünkü Gündüz ona yardım etmezse malları çalınan tüccarların intikamından kurtulamayacaktı. Ayrıca Gündüz'ün kızıyla evlenmek ona güvenli bir hayat ve çalışma fırsatı sağlayacaktı. Bir süre sonra bu yabancı genç Gündüz'ün 3. kızıyla evlendi. Herkesin hayatı sakin ve huzurlu bir şekilde devam etti. Ne bir gerginlik ne de bir değişim yaşandı. Gündüz çok mutluydu. Çünkü bir şekilde 3 kızını da evlendirmeyi başarmıştı. Ve babasının sık sık söylediği sözü hatırladı. Bir insan bir şeyi gerçekten isterse onu gerçekleştirir. Ve gerçekten de Gündüz istediklerini gerçekleştirmişti. Uzun bir zaman geçti. Derken mallarını kaybeden tüccarlardan biri ortaya çıktı. Bu tüccar iz sürerek o yabancı genci buldu. Onun Gündüz'ün kızıyla evlendiğini ve hayatının değiştiğini öğrendi. Bu durum tüccarı oldukça şaşırttı. Gerçeği öğrenmek için araştırma yaptı. Ve sonunda bu evliliğin arkasında Gündüz'ün olduğunu, hatta diğer 2 kızının da benzer şekilde evlendirildiğini öğrendi. Tüccar, diğer tüccarlarla pazarda buluştuğunda, Gündüz'ün kızlarının evlilik hikayesini anlattı. Hikaye kulaktan kulağa yayıldı ve şehirde dedikodular başladı. Gündüz, kızlarındaki eksiklikler yüzünden onları evlendirmek için türlü oyunlara başvurmuştu. Sözler büyüdü, yayıldı. Sonunda Gündüz'ün kulağına kadar ulaştı. Gündüz çok üzüldü. Kızlarının halk tarafından aşağılanması kalbini kırdı. Bu nedenle Gündüz kızlarını topladı ve onlara şöyle dedi: "Kocalarınıza tam özgürlük veriyorum. İster sizinle yaşamaya devam etsinler, isterse ayrılmak istesinler. Karar onların olacak." Gündüz, kızlarına bu kararın onları etkileyip etkilemediğini sordu. Bunun üzerine büyük kızı şöyle dedi: "Bu kararın amacı ne, baba?" Gündüz cevapladı: "Hiç kimseyi sizinle borç korkusuyla ya da mecburiyetle yaşamaya zorlamak istemiyorum." Ortanca kızı söz aldı ve şöyle dedi: "Babacığım, kararını kabul ediyorum." Ancak en küçük kızı hiçbir şey söylemedi. Çünkü duyamıyordu. Bu yüzden Gündüz, söylediklerini ona çok yavaş ve net bir şekilde tekrar etti. Küçük kızı, dudak okuma ve yüz ifadesi, göz hareketlerinden anlam çıkarma konusunda çok yetenekliydi. Bu sayede babasının ne demek istediğini anladı ve o da babasının kararını kabul etti. Ama en büyük kız, konuşma boyunca fikrini açıklamadı. Her ne kadar güzel ve herhangi bir fiziksel eksikliği olmasa da zekası sınırlıydı. Sözlerin gizli anlamlarını, insanların niyetlerini ve arka planlarını anlayamıyordu. Bu yüzden kızları arasında en normal görünen o olsa da babası onu daha çok korumak istiyordu. Çünkü akılca diğerlerinden daha zayıftı. Bu yüzden babası ona tekrar sormadı. 2 kızının düşüncesinin kendi kararıyla aynı olduğunu gördüğünde Gündüz kararının doğru olduğunu anladı ve bu kararı uygulamaya kesin olarak karar verdi. Ertesi gün Gündüz 3 damadı ile bir araya geldi ve onlara şöyle dedi: "Benim hakkımda insanların kızlarımı hileyle evlendirdiğimi söylediklerini duydum. Bu sözler beni çok incitti. Ben çocukluğumdan beri hiçbir acının kalbime işlemesine izin vermedim. Çünkü kalbimde üzüntüye yer yoktur. Bu nedenle size tam bir özgürlük tanıma kararı aldım. Her biriniz, eşinizle hayatınıza devam etmek ya da ondan ayrılmak konusunda tamamen özgürsünüz. Geçmiş, geçmişte kaldı. Benden borç olarak aldığınız parayı geri istemeyeceğim, ne de harcadığım masrafları. Ama sizden de hiçbir maddi talep kabul etmeyeceğim. Herkes kendi evinden ve eşinden sorumludur." Bu sözleri daha önce kızlarıma da söyledim. Artık gidebilirsiniz. Ve ben cevabınızı bekliyorum. Damatlar kalktı ve her biri kendi yoluna gitti. Ne yapmaları gerektiğinden tam emin değillerdi.
Eşleri artık dışarıdan bakıldığında hiçbir ayrıcalığa sahip olmayan kadınlardı. Bu evliliğe devam etmeliydiler. Yoksa kaderlerine razı mı olmalıydılar? Akşam olunca Gündüz kızlarıyla tekrar bir araya geldi ve onlara, damatlara ne söylediğini anlattı. Gündüz, kızlarından olabilecek her sonuca karşı hazırlıklı olmalarını istedi. Sonra da onlara şöyle dedi: "Bilin ki, kızlarım, insan gerçekten ne istiyorsa onu yapar." Kızlarından biri sordu: "Bu sözün anlamı nedir baba?" Gündüz cevap verdi: "Babam bu cümleyi hep söylerdi ama ben o zamanlar ne demek istediğini anlamazdım. Zamanla anladım ki bu sözün anlamı şu: bir insan eğer gitmek istiyorsa gider. Gitmek isteyen kaderi bahane eder. Kendine bir gerekçe bulur ve uzaklaşır. Ama kalmak isteyen biri, dünya ona karşı olsa bile kalır. Çünkü insan aslında aklından ve kalbinden geçenleri yapar. Sadece bunları başka şeylerle gerekçelendirmeye çalışır. Bu cümleyi hayatınızın ilkesi yapın. İnsan ne isterse onu yapar." Sonra sabah kızlarını bıraktı ve odasına çekilip uyumaya gitti. Evdeki herkesin aklındaysa aynı soru vardı: acaba kim kalacak, kim gidecek? 2 gün geçti. Gündüz hala bir haber bekliyordu. Ama hiçbir damat gelmedi. 1 hafta geçti. Yine kimse çıkıp gelmedi. Bunun üzerine büyük kızı babasına şöyle dedi: "Hiçbirinin gelmemesi aslında bizi terk etmediklerini gösterir baba. Haydi evimize dönelim." Ama ortanca kız Sümeyye cevap verdi: "Hayır, durum bu değil. Gelmiyor olmaları sadece henüz ayrılmak için güçlü bir bahane bulamadıkları anlamına gelir. Biraz daha sabırlı olalım." Gündüz, hiçbir şey görmeyen kızının böylesine bilgece bir söz söylemesine çok şaşırdı. Dünyayı gözleriyle görememişti belki ama kalbiyle görüyordu ve aklı çok berraktı. Sümeyye'nin bu sözü Gündüz'ün zihninde yepyeni bir fikir uyandırdı. Madem hala bir gerekçe bulamadılar, ben onlara o bahaneyi sunayım. Bakalım o zaman kim kalacak, kim gidecek? Gündüz, kızlarına ne yapmayı planladığını söylemedi. Sadece onlara, kocaları hala gitmek istemedikleri sürece evlerine dönmelerini ve onlarla birlikte yaşamaya devam etmelerini istedi. Her kız, kendi evine geri döndü. Artık her damadın, para kazanmanın bir yolunu bulması gerekiyordu. Çünkü Gündüz artık hiçbirine maddi destek sağlamayacaktı. Hayat, herkes için bir süre dengeli ve huzurlu bir şekilde devam etti. Ta ki bir gün, Gündüz büyük bir sürprizle karşılaşana kadar. Ortanca kızı Sümeyye'nin eşi, onunla görüşmek istediğini söyledi. Gündüz onunla buluştuğunda sordu: "Ne oldu?" Genç adam şöyle cevap verdi: "Size fakir ve borçlu olarak gelmiştim. Borçlarımı ödediğiniz ve halkın gözünde itibar kazanmamı sağladığınızı inkar edemem. Bana çok büyük iyilik yaptınız. Bu iyiliklerin bedelini kızınızla evlenerek ödedim. Ama bunca zaman geçtikten sonra artık aldığım her şeyin karşılığını verdiğimi düşünüyorum. Bu yüzden bundan sonra hayatımı kendi istediğim gibi yaşamak istiyorum." Gündüz gülümsedi ve şöyle dedi: "Ben de sözümde duruyorum. Kızım da sen de artık özgürsünüz." Bu görüşmeden sonra Sümeyye, yani ortanca kızı, babasının evine geri döndü ve eşiyle resmen ayrıldılar. Artık genç adam ne borç içindeydi ne de bir eşe sahipti. Artık onun yanında kalmak zorunda değildi. Gündüz, kızının bu ayrılık sonrası derin bir üzüntüye kapıldığını fark etti ve sordu: "Neden bu kadar üzgünsün? Kocandan ayrıldığın için mi?" Sümeyye şöyle dedi: "Hayır, onunla vedalaştığım için üzülmüyorum. Ben, onun benimle senin paran için yaşadığını anladığım için üzgünüm. Benim için değil." Gündüz iç çekerek şöyle dedi: "Bu konuda hatalı davrandım. Anneniz öldükten sonra sizi yalnız bırakmaktan çok korkuyordum. Bu yüzden her birinize bir eş bulmak istedim. Ama maalesef yanlış kişileri seçmişim." Gündüz iç çekerek şöyle dedi:
Seninle yaşadıkça kalbinin ve aklının güzelliğini göreceğini, seni seveceğini sanmıştım. Sümeyye cevap verdi. Ama baba, garip bir şey var. Madem gerçekten gitmek istiyordu, neden sen ona özgürlük verdikten sonra bile bu kadar bekledi? Gündüz dedi ki, gerçekte, kocan ne yakışıklıydı ne de alımlı. Bu yüzden hep sevilmediğini, istenmediğini düşünüyordu. Ve ilk kez biri tarafından istenildiğini hissedince, ilk fırsatta seni terk etti. Bu da demek oluyor ki, o zaten en başından beri gitmek için fırsat kolluyordu. Kızı şaşkınlıkla sordu. Ama bu fırsat ona nasıl geldi? Gündüz derin bir nefes alarak şöyle dedi. O fırsatı ben verdim. Onu sınamak için. Sümeyye'nin kocası gittikten sonra, Gündüz, büyük kızı Sümeyra'nın kocasını da gözlemlemeye başladı. Bu adam, ayrılmak istese de bir bahaneyi beklemedi. Kimseye bir şey söylemeden gecenin karanlığında evi terk etti. Arkasında sadece bir kağıt bıraktı. Gittim. Ve hiçbir sebep açıklamadı. Üçüncü damat ise, karısıyla birlikte kalan tek adamdı. Gündüz, kızlarının bu duruma düşmesine çok üzüldü. Ve daha da kötüsü, bu sonucun sebebinin kendisi olduğunu biliyordu. Onların acılarını hafifletmeye çalıştı. Ama başaramadı. Zaman geçmeye devam etti. Hayatlarında yeni bir gelişme olmadı. Ta ki o güne kadar. Gündüz, uzun bir ticaret yolculuğuna çıkmak zorunda kaldı ve iki kızını birlikte evde bıraktı. Bir akşamüstüydü. Sümeyra ve Sümeyye birlikte oturuyorlardı. Sümeyye birden şöyle dedi. Birazdan bize bir yabancı gelecek. Sümeyra şaşkınlıkla sordu. Peki sen bunu nasıl bildin? Sümeyye cevapladı. Ben, olaylar olmadan önce hissederim. İnsanları duvarların arkasından bile hissedebilirim. Çevremde kim varsa, metrelerce öteden varlıklarını algılarım. Sümeyra, görmeyen kardeşinin bu olağanüstü yeteneğine hayret etti. Ona bir soru sormak üzereydi ki, bir anda kapı çalındı. Sümeyye'nin söylediği gerçekleşmişti. Gerçekten de bir yabancı gelmişti. Merakına yenilen Sümeyra, hızla kapıya koştu. Sümeyye'nin söylediği doğru mu, değil mi görmek istedi. Ve gerçekten de, kapının önünde yüzünden hastalık ve yorgunluk akan, zayıf düşmüş bir adam duruyordu. Sanki biri tarafından kovalanıyormuş gibiydi. Kapı açılır açılmaz hiçbir şey söylemeden içeri daldı ve yere yığılıp bayıldı. Vücudunun her yanından kan akıyordu. Sümeyra, bu manzarayı görünce yüksek sesle ağlamaya başladı. Sümeyye onu sakinleştirdi ve içeriden bazı eşyaları getirmesini istedi. Sonra da onu yönlendirmeye başladı. Şunu yap, şimdi bunu getir, diyerek yaralı adamı tedavi etmesini sağladı. Sümeyra, Sümeyye'nin tüm dediklerini harfiyen uyguladı. Ve sonunda adamın yaralarını sardılar. Yabancı, tüm gece uyudu. Sabah olunca gözlerini açtı ve kendini Gündüz'ün evinde buldu. Ama hareket edecek durumda değildi. Yabancı adam, Gündüz'ün evinde 3 gün boyunca kaldı. Bu süre boyunca Sümeyye, Sümeyra'ya ne yapması gerektiğini anlattı. Sümeyra da onun talimatlarını aynen uyguladı. Sonunda adam tamamen iyileşti. Sağlığına kavuşunca onlara teşekkür etti ve sordu. Bu evin sahibi kim? Sümeyye cevapladı. Tüccar Gündüz. Yabancı tekrar sordu. Şu anda nerede? Sümeyye dedi ki, ticaret için yolculuğa çıktı. Bunun üzerine yabancı şöyle dedi. Ona teşekkür etmek için tekrar geri döneceğim. Sonra kızlara tekrar teşekkür etti ve evden ayrıldı. Yabancı gittikten sonra Sümeyra merakla sordu. Bu adamı nasıl iyileştirmeyi bildin? Sümeyye cevapladı. Bir sorunla karşılaştığımda çözüm zihnime ve kalbime geliyor. Sümeyra tekrar sordu. Peki, kocanın seni terk edeceğini önceden biliyor muydun? Sümeyye başını sallayarak cevap verdi. Evet, biliyordum.
Ama içimde gördüğüm her şeyin gerçekten olacağını düşünmüyordum. Bu yüzden bu içgörüleri genelde görmezden gelirdim. Sümeyra hayretle dedi ki, "Demek gördüğün her şey gerçekleşiyor. O zaman şimdi ne görüyorsun?" Sümeyye, duraksamadan cevapladı. "Babamızın yolculuğu uzun sürecek. Paramız bitecek. Bir çözüm bulmamız gerekecek." Sümeyra, kardeşinin söyledikleri karşısında şok oldu. Ama artık onu yalanlayacak hiçbir gerekçe bulamıyordu. Günler geçtikçe Sümeyra, bu sefer Sümeyye'nin yanılmış olmasını umut etti. Ama gündüz hala dönmemişti. Sümeyye'nin öngörüsü bir kez daha doğru çıkıyor gibiydi. İkisi de ne yapacaklarını düşünmeye başladılar. O sırada Sümeyra Sümeyye'nin gülümsediğini fark etti ve sordu. "Ne oldu? Yoksa babamız mı dönüyor?" Sümeyye cevapladı. "Hayır, o yabancı adam. Geri dönecek. Babamızı soracak." Sözünü bitiremeden kapı çaldı. Kapıdaki kişi gerçekten de o yabancı adamdı. Gündüz'ü sormaya gelmişti. Ama ona henüz dönmediği söylendi. Adam teşekkür etti ve "Tekrar geleceğim" diyerek ayrıldı. Sümeyye, babalarının uzun süre dönmeyeceğini artık çok net biliyordu. Ellerindeki paranın neredeyse tükendiğini fark ettiler. Bunun üzerine Sümeyye bir çözüm bulmaya karar verdi. Paranın bir kısmını aldı ve tek başına çarşıya indi. Halk şaşkındı. Nasıl olur da tek başına yürüyebilir? O kör değil miydi? Bir adam şöyle dedi: "Gündüz bizi kandırmış. Demek ki kızı aslında kör değilmiş." Ama Sümeyye, insanların söylediklerini duymamazlıktan geldi ve yoluna devam etti. Bir aktarın dükkanına girdi ve bazı garip tozlar satın aldı. Aktar şaşkına döndü, yalnızca onun tek başına yürüyebilmesine değil, aynı zamanda bu özel tozların varlığından haberdar olmasına. Çünkü bu ürünleri kimseye satmıyordu ve kimsenin onlardan haberi yoktu. İlk başta "yok" deyip yalan söylemek istemişti. Ama sonra korktu. Eğer bu gizli bilgiyi biliyorsa, yalan söylediğimi de anlar, diye düşündü. Sümeyye, çarşıdan ihtiyaç duyduğu her şeyi aldı ve tek başına eve geri döndü. Sonra ablası Sümeyra'ya dönerek, aldığı malzemelerle ne yapması gerektiğini teker teker söyledi. Sümeyra, dediklerini aynen yaptı. Ve bu tozlar, artık satılabilecek ürünlere dönüşmeye başladı. Ancak hala bir sorun vardı. Bunları pazarda kim satacaktı? Bu kasabada, kadınların pazarda satış yapması alışılmış bir şey değildi. Bu yüzden tek seçenekleri kaldı. Semra'nın eşi. Pazarda satış yapabilecek tek kişiydi. Sümeyye durumu Semra'nın kocasına anlattı. O da çaresiz kabul etti çünkü yoksulluk, evlerinin etrafında dolaşıp duruyordu. Gündüz ise hala ortada yoktu ve ondan hiçbir haber alınamıyordu. Ertesi sabah, Semra'nın eşi, Sümeyye ve Sümeyra'nın hazırladığı ürünlerle dolu çuvallarla pazara çıktı. Ancak büyük zorluklarla karşılaştı. Çünkü kimse bu garip ürünleri tanımıyordu. Yine de uzun, yorucu bir günün ardından bir kısmını satmayı başardı. Kazandığı para çok değildi. Ama en azından 2 gün geçinmeye yetecek kadardı. 2 gün çabucak geçti. Sümeyye ve Sümeyra, yeni ürünler hazırlamak için işe koyuldular. Semra'nın eşi de bu yeni ürünlerle tekrar pazara gitti. Bu durum defalarca tekrarlandı. Ve zamanla Sümeyye'nin ürünleri kasabanın dört bir yanında tanınmaya başladı. İnsanlar bu ürünleri sürekli almaya başladı. Çünkü bu ürünler aslında tedavi edici ürünlerdi. Ürünlerin adeta sihirli bir etkisi vardı. Bu da kızları daha büyük bir azimle çalışmaya teşvik etti. Semra'nın eşi pazarda satış yapmaya devam etti ve böylece ellerindeki para hızla artmaya başladı. Birkaç ay sonra o gizemli yabancı yeniden geldi ve Gündüz'ü sordu. Ancak ona hala dönmediği söylendi. Yabancı, kızların ürün yapımıyla meşgul olduğunu görünce bir kısmını satın almak istedi. Sümeyye kabul etti
ve yabancı ürünleri alıp gitti. 2 gün sonra tekrar döndü ve bir miktar daha aldı. Bu sefer gündüzü hiç sormadı. Böylece bu yabancı sürekli gelip gitmeye başladı. Ürünleri alıyor ve satıyordu. Onların ticaretini genişletmelerinde ve gelirlerini artırmalarında büyük rol oynadı. Sümeyye'nin sayesinde artık kasabanın en iyi ve en zengin tüccarları haline gelmişlerdi. Bir gece herkes birlikte otururken 3 kız kardeş, Semra'nın eşi ve yabancı Sümeyye, Semra'nın kocasıyla yalnız konuşmak istediğini söyledi. Adam kabul etti ve ikisi diğerlerinden uzak bir odaya geçtiler. Sümeyye ona sordu. "Kız kardeşimle evliliğinden memnun musun?" Adam içtenlikle cevap verdi. "Evet. Her ne kadar sağır olsa da güzel ve iyi kalpli bir kadın. Onunla hep aradığım mutluluğu buldum." Sümeyye gülümsedi. "Bunu duymak beni mutlu etti. Ama babam seni bize nasıl tanıtmıştı? Hatırlıyor musun?" Adam bir an duraksadı. Sorudan gerildi. Ama sonra şöyle dedi. "Ben yoldan geçen biriydim. Bir yolcuydum." Sümeyye sözünü kesti. "Hayır, sen bir yolcu değildin. Sen bir yol kesiciydin." Bu söz karşısında adamın yüzü donup kaldı. İnkar edemedi. Çünkü Sümeyye gerçeği biliyordu. Adam şaşkınlıkla sordu. "Bunu nasıl bildin?" Sümeyye kendinden emin bir şekilde cevapladı. "Daha önce bildiğim her şeyi bildiren şey, bunu da bana bildirdi." Adam başını öne eğdi ve itiraf etti. "Evet, bu doğru. Ama artık tövbe ettim. Allah'a yöneldim ve bir daha böyle işler yapmadım." Sümeyye devam etti. "Ama sen yolları, geçitleri ve eşkıyaları çok iyi tanıyorsun. Muhtemelen babam da bir yol kesiciye denk geldi." Adam korkarak sordu. "Bunu da bir rüya mı gösterdi sana?" Sümeyye cevap verdi. "Hayır, ama belli ki çok uzakta. Onu hissedemiyorum." Adam sordu. "Peki, benden şimdi ne istiyorsun?" Sümeyye duraksamadan cevapladı. "Babamı bana geri getirmeni. Senin bizim bilmediğimiz şeyleri bildiğine eminim." Adam, "Bunu yaparım. Ama senden bir şey istiyorum. Karımın yanında geçmişimi açıklamayacağına söz ver." Sümeyye bu sözü verdi. Sonra birlikte diğerlerinin yanına döndüler. Sümeyye orada bulunanlara şöyle dedi. "Bir süreliğine çalışmaya ara vermeliyiz. Semra'nın eşi yola çıkacak." Herkes şaşkınlıkla sordu. "Nereye gidecek ki?" Sümeyye cevapladı. "Babamızı aramaya." Yabancı da dahil oldu ve şöyle sordu. "Peki bu çalışmayı neden durdurmamız gerekiyor?" Sümeyye cevap verdi. "Bizim kasabamızda kadınların pazarda satış yapması hoş karşılanmaz. Bu işler sadece erkeklere mahsus görülür." Yabancı onu rahatlatmak için şöyle dedi. "Bunu kafana takma. Bir dahaki sefere buraya bir arkadaşımı getireceğim. O, Semra'nın kocası yerine satış yapar. Ben de kendi kasabamızda satışa devam ederim. Ama sakın işi bırakmayın bu. Babanız dönene kadar geçim kaynağınız." Herkes yabancının teklifini kabul etti. Ve böylece Semra'nın eşi, babayı bulmak için yola çıktı. Yabancı da kendi yolculuğuna koyuldu. Birkaç gün sonra, yabancı adam arkadaşıyla birlikte geri döndü. Yabancı her zamanki gibi satacağı ürünleri aldı. Arkadaşı ise Semra'nın kocasının yerine kasabada kalarak ürünleri satmaya başladı. Hayat bu düzende uzun süre devam etti. Ta ki bir gece Sümeyye aniden uyandı ve endişeyle kız kardeşlerini uyandırdı. "Babamız döndü." Herkes heyecanla kalktı ve gündüzün gelişini sabırsızlıkla beklemeye başladı. Dakikalar, onlara saatler gibi geldi. Ve sonunda Semra'nın eşi Gündüz'ü bulmuştu. Kapı çaldı. Sümeyra kapıyı açtı ve gözyaşlarına boğuldu. Sümeyye bu ağlamayı duyunca babasının yaralı olduğunu anladı. Çünkü bu ağlayışı
yalnızca üzücü anlarda duyardı. Gündüz içeri girdi. Kızlarına selam verdi. Sümeyye'nin yönlendirmesiyle onu tedavi etmeye başladı. Günler geçtikçe, Gündüz'ün durumu gittikçe iyileşti. İyileştikten sonra kızlarını karşısına aldı ve üzgün bir ifadeyle şöyle dedi: "Tüm servetimi kaybettim. Her şeye sıfırdan başlamam gerek." Ama kızlarının tepkisi onu çok şaşırttı. Hepsi onu kucakladı ve onun yokluğunda yaşadıkları her şeyi anlattılar. Birkaç gün sonra yabancı adam her zamanki gibi eve geldi. Ancak bu kez Gündüz kapıyı açtı. Yabancı şaşkınlıkla durdu. Gündüz kendini tanıttı ve ikisi oturup uzun uzun konuştular. Yabancı, Gündüz yokken evde yaşadıklarını anlattı. Gündüz, bu genç adamın hem ticarette hem hayatta ne kadar deneyimli olduğunu fark etti. Onun sayesinde Gündüz, parasını yeniden kazanmayı başardı. Ticaret dünyasındaki itibarını geri kazandı ve aile yeniden mutlu, huzurlu bir yaşama kavuştu. Ama hikaye burada bitmedi. Bir gün kapı çaldı. Yabancı ve arkadaşı birlikte geldiler. Gündüz onları buyur etti. Ama ikisi de sessizdi. Birbirlerine bakıyorlardı. Bu durum Gündüz'ü tedirgin etti. Ve sordu: "Hayırdır evladım? Bu sessizliğin beni endişelendiriyor. Bir şey mi oldu?" Yabancı gergin bir ses tonuyla cevap verdi: "Senden çok kıymetli bir şey isteyeceğim. Ama reddedersen hem seni hem de bu güzel ortaklığımızı kaybederim diye korkuyorum." Gündüz gülümsedi ve dedi ki: "Sana söz veriyorum. Hiçbir şey kaybetmeyeceksin." Gündüz, yumuşak bir sesle dedi ki: "Ne istersen iste, sana güvence veriyorum." Yabancı, biraz çekinerek söyledi: "Ben Sümeyye ile evlenmek istiyorum." Gündüz şaşkınlıkla sordu: "Evladım, onun görme engelli olduğunu biliyorsun. Neden onunla evlenmek istiyorsun?" Yabancı heyecanla cevap verdi: "Efendim, körlük kalpte ve akılda olur. Sümeyye'nin hem uyanık bir zihni var, hem de merhametli bir kalbi. Yabancıyı da, yakını da koruyan bir kalp. O beni tedavi etti, ölümden kurtardı, beni hiç görmeden. Sen nasıl olur da onun kör olduğunu söylersin? O, kimsenin bilmediği şeyleri üretti. Gözleri gören ama aklı göremeyen insanlardan ne farkı var? Onun kalbi ve aklıyla dünyayı görmesi bana yeter." Gündüz, bu sözleri duyunca derin bir saygıyla başını salladı. "Ama önce onun rızasını almalıyız." Yabancı, "Elbette, bu onun hakkı." Sonra yabancı ve arkadaşı bir süre birbirlerine baktılar. Sonunda arkadaşı da konuştu: "Peki ya ben? Ben de Sümeyre ile evlenmek istiyorum. Neden onun hakkında da bana soru sormuyorsun?" Gündüz bir kez daha şaşırdı. "Evladım, sen akıllı birine benziyorsun. Ama Sümeyra'nın zekası sınırlı." Arkadaşı güvenle cevap verdi: "Bunu biliyorum. Ama onun kalbi, başkalarının acısına ağlayan bir kalp. Onun sahip olduğu şefkat, benim eksik olduğum yer. Benim aradığım şey, işte bu." İkisi de izin isteyip ayrıldı. Gündüz, kızlarının yanına gitti ve onlara bu iki adamı ve evlilik tekliflerini anlattı. Sümeyye ve Sümeyra, mutlu bir şekilde kabul ettiler. Ve bu evliliklerle birlikte, hayatları bambaşka bir mutluluğa dönüştü. Artık keder yoktu, gözyaşı yoktu. Sadece sevgi, güven ve huzur dolu bir hayat vardı. Uzun bir zaman sonra, Sümeyye'nin eşi Gündüz'ün yanına geldi ve şöyle dedi: "Efendim, sizin ticarette büyük bir deneyiminiz var. Bugün yanıma fakir bir adam geldi. Benden borç istedi. Ama herkes, ona para vermemem konusunda beni uyardı. Sizce ne yapmalıyım?" Gündüz gülümsedi ve sordu: "Kim bu adam?" Adam, borç isteyen kişiyi tarif etti. Gündüz'ün gülümsemesi yerini derin bir iç çekişe bıraktı. "Ona parayı ver. Çünkü ihtiyaç sahibi birini geri çevirmek doğru değildir.
Ama sakın ona güvenme. Onunla ne dost ol ne de güven. Zira ihtiyacı geçtiğinde seni ilk terk eden kişi o olacaktır. Zaten o Sümeyye'nin eski kocası. Bu sözleri duyan damat hayretler içinde kaldı. Gündüz'ün derin bilgeliğine bir kez daha hayran kaldı ve onun nasihatine uyarak hareket etti. Böylece Gündüz, kızları ve damatlarıyla huzur dolu bir hayat sürmeye devam etti. Torunlarıyla evi doldu taştı. Çocukların neşeli çığlıkları duvarlara karıştı. O ise her gün Allah'ın kendisine sunduğu sayısız nimete şükretti. Çünkü kim dürüstçe çalışır, niyeti güzel olursa, o kişi huzuru ve mutluluğu bulur.